Selam, ben Aybüke. Kanalıma hoş geldin. Bugün baş başa sohbetimizde yine muhteşem bir konuya değindim. Konumuz yurt dışında ucuz internete nasıl sahip olursun? 200'den fazla ülke, yüzlerce paket, farklı fiyatlar. E-sim dünyası hızla büyüyor ama seçenekleri kafa karıştırıcı, farkındayım. İşte sonuna kadar izlersen bu video seni inanılmaz bir yükten kurtaracak eminim. Geçen aylarda çektiğim Mobimator videosu o kadar ilgi görüp soru geldi ki müşteri hizmetlerine döndüm. Bugün 3 dev oyuncuyu inceleyeceğim o yüzden. Airalo, Esimio ve Mobimator. Hangisi daha ucuz, hangisi daha kolay, hangisi gerçekten güvenilir? Bu videoda sadece fiyatları değil, gerçek hızları, hotspot izinlerini, müşteri desteğini, hangi senaryoda hangi sağlayıcının daha mantıklı olduğunu göstereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, ilk olarak belki bilmeyenler için eSIM nedir? Hemen kısaca eSIM'i hatırlatıyorum. eSIM telefonunuza indirilen dijital bir sim karttır. Artık havalimanında sim kart kuyruğu yok. Paketler online satın alınıyor. Avantajları da hızlı aktivasyon, fiziksel kart yok ve global kullanım. Yani seyahat öncesi QR kodunu indiriyorsunuz. Uçaktan iner inmez internetiniz hazır. Bu 3 sağlayıcı da tam olarak bu kolaylığı size sunuyor ama farklı yollarla. İlk olarak benim önceden kullandığım ve adını söylerken beni çok kasan Airalo'dan başlıyoruz. Dünyanın ilk eSIM mağazası olarak 200'den fazla ülkede paket sunuyor. Kimlere mi uygun? Kısa seyahatler ve hafif veri kullanımı için ideal. Adil fiyatlandırma ve kolay kurulum nedeniyle sıradan gezgin profiline cuk diye oturuyor. Öne çıkan artılarını incelersek, bir kolay aktivasyon, uygulama veya web üzerinden basit kurulum akışı ve QR ile hızlı yükleme süper bir özellik. 2. Plan çeşitliliği. Global, bölgesel ve ülke bazlı planlarda çoğu büyük destinasyon olmak üzere tutarlı seçenekleriyle övünen bir firma bu. Performansına bakarsak 4G, 5G hız desteği gayet güzel. 53 dilde destek vermesi de süper artısı. Peki eksileri ne? Sınırsız plan azlığı, sınırsız etiketli plan sayısı sınırlı. Yüksek veri tüketenler için verim sınırlı olabilir. Destek deneyimi değişken. Bazı kullanıcılar desteğin yavaş olduğunu belirtiyor ve self servis akışı güçlü. Ama karmaşık durumlarda sorun yaşayabiliyormuş. Bu da en büyük Airalo yorumlarında incelediğim dezavantajlardan biri. Evet, gelelim hotspot ve bildirimlere. Her eSIM paketinin kullanım koşulları farklı. Bazı paketlerde telefonunuzu hotspot olarak kullanıp interneti başka cihazlarla paylaşmanıza izin verilebilir. Bazılarında ise bu özellik kapalıdır. Eğer bildirimlerinizi açık bırakırsanız internetiniz bitmek üzereyken haberdar olup bir sürprizle karşılaşmazsınız. Hadi gelin fiyat örnekleri ve paketleme mantığını size anlatayım. Mesela Avrupa'dan örnek vereyim. Seyahat, blog ve inceleme içerikleri Airalo'nun Avrupa'da orta segment fiyatlandırma sunduğunu vurguluyor. Yani Avrupa için 30 gün 3 GB paylaşımı yaklaşık $24. Kısa seyahatler için ideal ama yoğun veri kullananlar için bu sanırım ki pahalıya gelir. Evet, diğer en çok tercih edilen şirketlerden biri olan Esimio'yu inceleyelim. Burada öne çıkan özellik One SIM ile, yani tek bir sim kartla 200'den fazla ülkede dolaşabilmen. Kimlere mi uygun? Eğer çok ülke geziyorsan, planlarını tek bir uygulamada kontrol etmek istiyorsan ve kullandığın kadar öde esnekliğini arıyorsan işte eSimio sana göre olabilir. Öne çıkan artılarını da bir dinle. OneSIM yaklaşımı tek eSIM ile geniş kapsaması ile ülke değiştirdikçe yeniden kurulum yükünü azaltma özelliğiyle övünen bir şirket bu. Kurulum kolaylığı, QR ile aktivasyon, kullanıcı dostu, arayüzü ve hızlı bağlantı vurguları avantajlar arasında. Peki dezavantajları? Plan çeşitliliği değişken. Bazı bölgelerde sunduğu paket sayısı Airalo ve diğer firmalar kadar geniş olmayabiliyor. Fiyat ve operatör kalitesi ülkeye göre değişiyor. Gerçek hız beklentine de bir bak. Kullanıcı yorumlarında 5G etiketi görünse de pratik hızlar lokasyonuna göre sınırlanabiliyor. Eğer bunu almak istiyorsan rota ve kapsama haritalarını mutlaka kontrol etmende yarar var. Fiyatlandırma yaklaşımına bakarsak, esneklik, kullandığın kadar öde, aylık paket seçenekleri ve ülke bazlı planlarda, farklı rotalarda, uzun rotalarda, kısa rotalarda toplam zahmetin azalabilir. eSimio çok ülke, tek kurulum felsefesiyle rahatlık sunuyor. En ucuz gigabayt yarışında da her zaman lider olmayabilir. Ama opsiyonel akışını düzenler. Mesela Avrupa turunda 5 ülke gezeceksen Airalo'da her ülke için ayrı paket alman gerekebilir. eSimio OneSIM ile tek kurulum hesabından her şeyini halledebiliyorsun. Yani bundaki asıl mantık çok fazla yorulmak istemeyen, tek eSIM'le birçok ülkeye gezmek isteyen insanlar için.
Şimdi sırada benim en çok sevdiğim ve kullandığım Mobimator var. Mobimator farklı sağlayıcılara ait yüzlerce eSIM planını listeleyen bir şirket. Fiyat performans odaklı seçenekleri ve kampanyalarıyla piyasada oldukça da biliniyor. Kimlere mi uygun? Uzun kalış, yüksek veri tüketimi veya bölgesel, mesela Avrupa dolaşımında en ucuz gigabaytı arayanlar, plan seçimiyle uğraşmayı dert etmeyen kişiler için harika bir seçenek. Öne çıkan artıları neymiş? Hadi bir de ona bakalım. Çok sayıda plan ve sağlayıcı olması, yani 200'den fazla ülke ve geniş paket yelpazesi, hotspot izni ve 5 GB destekli planları bulunabiliyor. Fiyat verimliliği 3, 10, 25 GB gibi bantlarda agresif fiyatları var. Avrupa odaklı paketlerde de oldukça uygun indirimleri sık olarak görebiliyorsunuz. Toplu alımlarda faturalandırma, 7/24 müşteri hizmetleri seçeneği bunun avantajları arasında. Tamam, her şey çok güzel anlattık da bunun eksileri neler? Seçim karmaşıklığı bir kere. Çok fazla seçenek ve yeni kullanıcıyı yorabilen bir özellik bu. Operatör ve kapsama ayrıntılarını dikkatle okuman gerekiyor. Performans değişkenliği de bir örnek olabilir. Bölgeye göre 5G etiketi olsa da gerçek hız ve çekim kalitesi operatör altyapısına bağlı. Ayrıca hatırlatmam gereken bir özellik varsa da kurmadan önce mutlaka Wi-Fi gücüne dikkat edin. Çünkü yüklerken kesintiye uğrayacak bir Wi-Fi'de sakın kurulum yapmayın. Hotspot uygunluğuna bakalım. Plan açıklamalarında açıkça belirtilir. Seyahat ekipleri için kritik bir detay. Eğer yanınızdakiler interneti sizinle paylaşacaksa bunu incelemeyi sakın es geçmeyin. Mobimator en ucuz gigabyte hedefinde güçlü. Karar verme zahmeti karşılığında maliyet avantajı sunuyor. Doğru paket operatör kombinasyonu ile de uzun seyahatlerde oldukça verimli. Evet, belki de videonun en önemli yerlerinden birine geldik. Kullanıcı yorumlarına göre karşılaştırma yapalım mı? Şimdi kapsamada Eirelo ve eSIM-io 200'den fazla ülkede, Mobimator'da 200'den fazla ülke ve 500'den fazla paket imkanı var. Fiyatta Eirelo orta, eSIM-io esnek ve Mobimator en ucuz. Kullanım kolaylığında Eirelo kolay, eSIM-io çok kolay, Mobimator çok kolay. Destekte Eirelo zayıf, eSIM-io orta, Mobimator güzel. Kullanıcılara sormuşlar, yani hangisi daha ucuz? Mobimator demişler. Hangisi daha kolay? eSIM-io, çünkü OneSIM ile tek kurulumla tüm dünyada dolaşabiliyorsun. Hangisi daha güvenilir sorusuna da Eirelo demişler. Çünkü uzun süredir piyasada ve global kapsaması çok güçlü. Ama unutmayın, hız ve kapsama her zaman bulunduğunuz ülkenin operatörünün altyapısına bağlı. 5G logosu görmek her zaman yüksek hız demek değil. Yani özetle kısa seyahatler için Eirelo, çok ülke gezenler için eSIM-io, uzun kalış ve yüksek veri için Mobimator en mantıklı seçenekler arasındaymış. Bu videoda hiçbir sponsor bulunmamakla birlikte tamamen size araştırıp sunulan bir amme hizmetidir. Siz peki hangisini tercih edersiniz? Yorumlarda benimle mutlaka bunu paylaşın. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Sizi öpüyorum. Bir dahaki seyahat videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.